Selam gençler. Almanya'da iş bulmakla asıl hikaye yeni başlıyor. Çünkü o kadar bilmediğiniz şey var ki en başta bilmediğiniz bir ülke, bilmediğiniz bir dil, bilmediğiniz insanlar, bilmediğiniz kültür. Ne kadar hazırlıklı olursanız olun sürekli bir şeyler eksik olacak. Bugün size benim yaptığım kendi hazırlıklardan bahsedeceğim ve keşke şimdiki aklımla bilseydim de bu hataları yapmasaydım veya daha da hazırlıklı olsaydım dediğim şeylerden bahsedeceğim. Çünkü buraya geldikten sonra yeni bir hayat başlıyor ve öyle Türkiye'de alıştığımız gibi kolay gitmiyor. Yani ne de olsa oraya kapağı atalım, sonra hallederiz demek işe yaramıyor. O yüzden bazı şeyleri bilip bazı hazırlıkları yapıp ona göre hazırlıklı gelmek burada işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Nedir bunlar? Hadi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Birçok önceki videomda da bahsettiğim gibi benim için işler inanılmaz kolaydı başlangıçta. Çünkü birçok şeyle uğraşmadım. Benim yerime buraya geldiğim firma birçok şeyi halletti. Nedir bunlar? Mesela ben ilk adres kaydımı yaptırmak için herhangi bir randevu peşinde koşmadım. Randevu nasıl alınır hiç uğraşmadım. Ev aramadım. Çünkü iş bulduğum şirketin aynı zamanda ev desteği de vardı. 7 ay boyunca ben bana verdikleri evde yaşadım ve sonrasında yani Almanya'ya geldikten sonra biraz etrafı tanıdım. Hangi bölgeler, nerelerde yaşanır, nerelerde yaşamak istiyorum, güvenli bölgeler nelerdir bunları araştırdım ve daha sonrasında ev aramaya başladım. Veya dediğim gibi adres kaydı nasıl yapılır bilmiyorum. Şirketimden insan kaynakları yetkilisi dedi ki şu gün şu saatte şurada buluşacağız. Adres kaydını yapacağız. Tamam dedim geçtim. Veya hangi sigorta şirketi daha iyidir? Hangi sigorta şirketi daha uygun fiyatlıdır? Gibi gibi şeylerle hiç uğraşmadım. Ama hala Almanya'ya gelmeden öncesinde daha iyi yapabilirdim dediğim şeyler vardı. Neydi bunlar? Mesela ben Almanya'ya gelmeden öncesinde 2-3 aylık bir Almanca kursuna başladım. A1 seviye tabii ki. Hani en azından biraz temel oluştursun dedim ama o gittiğim kurs çok da bir işe yaramadı. Çünkü ben çok can kulağıyla dinlemedim. Artık Almanya'ya gelme işim kesinleşmişti. Ne de olsa gidince orada bir şekilde öğrenirim diyordum. Ama ne yazık ki öyle olmuyormuş. Yani size en büyük tavsiyem, en büyük tavsiyem gelmeden önce A1 seviye değil, A2 seviye değil, minimum B1 seviye Almanca öğrenip gelmeniz. Eğer benim gibi şanslı değilseniz veya iş bulduğunuz şirket benimki kadar insaflı veya vicdanlı değilse burada birçok şeyde zorlanacaksınız. Dil konusu burada en büyük problem. Sürekli bir başkasına da rica edemezsiniz. Yani ben en azından birilerine sorup ya şu konuda bana yardımcı olur musun veya şu çeviriyi bana yapar mısın demeyi de sevmiyorum. Tamam ChatGPT bir yere kadar çeviri işini hallediyor ama yazılı. Konuşmaya geldiğinde orada tıkanıp kalıyoruz. O yüzden en büyük tavsiyem en azından B1 seviye dilinizi öğrenip gelin. Çünkü hem Türkiye'de süre daha kısa hem fiyat daha ucuz. Çünkü Almanya'da gerçekten kurs fiyatları çok yüksek. Asla dil işini Almanya'ya bırakmayın. Çünkü Almanya'ya geldiğinizde o iş bir şekilde hallolmuyor. Ben neredeyse 2,5 yıl aşkın süredir Almanya'da yaşıyorum. Hala seviyem A1, hala seviyem A1. Çünkü çalışırken tamam ilerletebilirsiniz bir nebze de olsun ama İngilizce konuşulan bir ortamda çalışıyorsanız yani nitelikli bir göçmen olarak geldiyseniz Almanya'ya büyük ihtimalle iş yerindeki konuşma diliniz İngilizce olacaktır ve İngilizce konuşulan bir ortamda da Almanca öğrenilmiyor. Çünkü mecbur kalmıyorsunuz. Mecbur kalmayınca da hep geriye atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sonra öğrenirim. Bir şekilde öğreniriz. Buradayız artık. Olmuyor. O yüzden mümkünse yapabiliyorsanız B1 Almancayı cebinize koyun. Bu sizin Almanya'daki işlerinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Bunun dışında gelirken sağlık ocağından, aile doktorunuzdan neyse gidin. Kullandığınız ilaçları veya kullanabilme ihtimaliniz olan ilaçları mutlaka yazdırın ve yanınıza bir ecza kutusuyla gelin. Bu ağrı kesiciler olabilir, antibiyotikler olabilir veya kullandığınız başka diğer ilaçlar olabilir. Bunları fazla fazla yazdırma imkanınız varsa yazdırın
ve yanınıza alıp gelin. Çünkü mesela doktora gittim, başın ağrıyor. Ya doktor bey veya doktor hanım, benim baş ağrıma en iyi Arbeles geliyor, bana bir Arbeles yazar mısın dediğinde doktor Arbeles'i bilmiyor. Çünkü buradaki ilaç isimleri farklı olabilir, kullandıkları sistemler farklı olabilir. Bunun dışında doktor zaten senin söylemene göre ilaç yazmıyor. Hasta mısın? Grip mi oldu? Üşüttün mü? Eve git dinlen, çay iç. Sana çay yazıyor. Git DM'den Rozman'dan al diyor. İlaç yazma yok. Antibiyotik. Çok zor durumlarda hani illa böyle bir iltihabın olacak da bilmem ne, hani artık 2 hafta sana dinlenme verecek, dinlendin hala geçmeyecek falan, o zaman antibiyotik veriyor. Baştan versene şunu, bir keselim, bir an önce bir hastalığı yavaşlatalım. Önce vücudunun kendi kendini iyileştirmesini bekliyor burada doktorlar. O yüzden en azından yanınızda 1-2 kutu antibiyotik getirmeniz sizin için faydalı olacaktır. Çünkü biz Mayıs ayında geldik. Önümüz yazdı ama Mayıs ayı burada hala serindi. Biz Antalya'dan geldik. Yanımızda kıyafet getirmedik. Hava değişimi derken hastalık kaçınılmaz. Farklı bir ortam, farklı bakteriler, mikroplar var vesaire vesaire. İmmün sistemi de alışık değil buna. O yüzden sizin de bu tarz problemler yaşamamanız için mutlaka yanınızda kullanma ihtimaliniz olan ilaçlarınızı alın, öyle gelin. Bir diğer konu, buraya gelirken belgelerinizi zaten yanınızda getirmeniz gerekiyor. Yani ihtiyacınızın olabileceği belgeleri, işte bu sabıka kaydı olur, nüfus cüzdanı olur vesaire vesaire. Bütün resmi belgeler neyse artık, çeviri gerektiren belgelerden bahsediyorum. Çeviri gerektiren belgelerinizi mümkünse Türkiye'de çeviri yaptırın. Yeminli bir tercümandan. Çünkü burada tercüman ücretleri de çok pahalı. Burada tercümana fazla para ödemek yerine Türkiye'de daha uygun fiyatlı yaptırabiliyorsanız orada çevirilerinizi yaptırın, yanınıza alın gelin. Hatta 2-3 tane de fotokopi alın gelin. Çünkü burada fotokopi makinesi bulmanız zor olabilir. Fotokopi merkezleri var burada, ayrı hala fotokopi merkezi var yani. Dijital bir ülke olmadığı için her şey kağıt kürek. Her şeyi kağıt kürek götürüyorsunuz. O yüzden yanınızda bir dosya yapın. Belgelerinizi, gerekli belgelerinizi. Diploma olur, işte askerlik terhis belgesi olur. Erkekler için sağlık kayıtlarınız olur. Şimdiye kadar yaptırdığınız aşılarınızın listesi olur. Bunları mutlaka yanınıza almanız gerekiyor. Ve bunları bir dosya yapın, klasör yapın. O klasöre böyle açıklamalı şekilde, gerekirse o küçük stickerlarla falan yapıştırıp ne olduğunu bilin. Ona göre çevirisini yaptırın, dosyalayın, getirin düzenli bir şekilde. Yoksa burada çıkartmak için hem konsolosluğa gitmekle uğraşmanız gerekir, çevirisi gerekirse burada çeviriye daha fazla para ödersiniz. Doktor size aşı listesini sorduğunuzda yanınızda yoksa e-nabızı açıp gösteremezsin. Adam zaten orada Türkçe yazanı anlamayacak ki. O yüzden aşı listesi, yani gerekli olabilecek bütün belgelerinizi yanınızda getirin. Bir diğer konu, tahmin edebiliyorum en çok zorlanacağınız konu ev konusu. O yüzden buraya gelmeden öncesinde mümkünse biraz para biriktirin ve başlangıçta en azından 6 aylık bile olsa kısa dönemli, belki daha yüksek fiyatlı bir ev tutun. Eşyalı belki. Bilmiyorum. Çünkü eğer eşyalarınızı getirecekseniz burada bir bekleme süreniz olacak. O yüzden başlangıçta eşyalı bir ev tutmak bence mantıklı. Eşyalı evin fiyatları da yüksek olacaktır. O yüzden para biriktirin. Depozitosu, işte ilk kirası, ıvırı zıvırı derken çok paraya ihtiyacınız olacak. Benim tahminim bir 5-6 bin euro ilk başlarda işinizi görecektir. En azından depozito artı ilk kirayı ödeyip bir de 1 aylık mutfak masrafınızı karşılayacak bir miktar 5-6 bin euro. İlk maaşınızı en azından alana kadar yeterli olacaktır. O yüzden para biriktirmeyi, yanınıza para almayı unutmayın. Ama bir detay var. Onu da mutlaka göz önünde bulundurun. Havaalanından yanlış hatırlamıyorsam kişi başı nakit para yanınızda taşıma miktarı 7.500 euroydu. Yani tutup da 15-20 bin euronuz varsa bunu direkt nakit olarak yanınıza alıp havaalanından elinizi kolunuzu sallayarak geçmeye çalışmayın. Paraya direkt çökerler. O yüzden eğer çok paranız varsa bankaya koyun. Bankadan transfer edersiniz. Ama 5.000-6.000 euro gibi bir paraysa buna kimse bir şey demeyecektir. Zaten tek başınıza geliyorsanız
limiti karşılıyor. 2 kişi geliyorsanız zaten 5.000, 5.000, 10.000 veya 6.6, 12.000 euro getirebilirsiniz. Fazla para da cebinizde durunca zaten ev bulmak daha kolay olur. Çünkü ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi bunlar Almanya'ya gelmeden önceki yapmanız gereken hazırlıklardı. Bir de geldikten sonra hazır olmanız gereken ve hızlı davranmanız gereken diğer maddeler var. Nedir bu maddeler? Birincisi, burada banka, belediye, resmi daire ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka randevu alıp gitmeniz gerekiyor. Randevu almadan giderseniz işinizi halledemeden geri dönme ihtimaliniz var. O yüzden randevu almayı unutmayın. Bazen belediyelerde randevusuz çalıştıkları günler oluyor. İnternet sitesinden mutlaka kontrol edin. Ama %90 ihtimalle randevusuz burada hiçbir şey olmuyor. Şu an yeni taşındığımız şehirde berbere bile randevuyla gidiyorum. Zaten Almanya'ya taşındığınızda öğreneceğiniz belki de ilk kelimelerden birisi termin. Termin kelimesinin ne demek olduğunu öğrenin. Öğrenmediyseniz de buraya geldiğinizde zaten öğretirler. İkinci önemli konu ehliyet. Türk ehliyeti Almanya'ya taşındığınızda ilk 6 ay boyunca geçerli. Mümkün olan en kısa sürede. İlk hafta olur, ikinci hafta olur taşındıktan sonrasında hemen gidin bir ehliyet kursuna kayıt yaptırın. Ve mümkünse eğer yanınızda atıyorum 1000 euroya kadar bir fazla ek paranız da varsa ilk geldiğinizde bir araba alın. İyi kötü bir araba ayağınızı yerden kessin. Çünkü ilk 6 ay ehliyetiniz geçerliyken araba sürmeye alışın. Buradaki trafik kurallarına alışın. İnsanlar nasıl davranıyor trafikte ona alışın. Bu size bir motivasyon olacaktır. Ben bunu yapmadığım için şu an çok pişmanım. İlk başlarda ehliyet konusunu salladım da salladım, salladım da salladım. Hala 2,5 yıl oldu. Ehliyeti bir türlü elime alamadım. Şu an çok acil ihtiyacım olduğunu biliyorum. Elimden geldiğince hızlı davranmaya çalışıyorum ama burada hiçbir şey hızlı gitmiyor. Yani Türkiye'deki gibi öyle ya hallederiz ya falan olmuyor. Burada halledemezsiniz. Yani en ufak şey için bile beklemeniz gerekiyor. Sabırlı bir insan değilim ben. Keza Türkiye'de artık insanların çoğunun sabrı kalmadı birçok şeye. O yüzden aksatmadan ilk geldiğiniz hafta veya ikinci hafta hemen bir sürücü kursu bulun. Belki Türkçe konuşan bulursunuz, belki İngilizce konuşan bulursunuz. Kaydınızı yaptırın, sürecinizi bir an önce başlatın. Çünkü ehliyet alma süreci de kısa süren bir süreç değil. Ehliyet süreciyle ilgili ayrı bir videoda çekeceğim. O yüzden şimdi hemen bu videoyu beğenip kanala abone olursanız daha sonraki videolarda da hemen haberiniz olur. Ne diyorduk? Evet, hemen bir araba alın. Bu araba hem sizin trafiğe alışmanızı sağlayacak hem de sizi motive edecek. Şimdi burada sokağa bile park etseniz büyük ihtimalle belediye park parası ödemeniz gerekecek veya evinizin garajı varsa evin garajına para ödemeniz gerekecek. O yüzden boşu boşuna park parası ödememek için o ehliyeti bir an önce alırsınız. Bu sizi gazlar. Kapının önünde yatan bir arabaya binememek, ehliyetsiz olmak da psikolojik olarak sizi zorlayacağından bir an önce ehliyeti halledersiniz. O aradan çıkmış olur. Normalde çok zor bir süreç değil. Yani kabaca 2-3 haftalık teorik sınava çalışma süresi, 2-3 hafta pratik dersleri halletme süresi, işte taş çatlasın 2-3 ayda halledilecek bir süreç. Tabii bu yaşadığınız şehirdeki yoğunluğa göre de değişir veya yılbaşı öncesi sonrası tatil dönemleri insanların var olup olmamasına veya eğitmenlerin var olup olmamasına göre değişir. Ama ortalama 2-3 aylık bir süreç. 2-3 ay içerisinde ehliyetinizi elinize alabilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili detayları zaten daha sonra başka bir videoda anlatacağım için şu an detaya girmiyorum. Ama mutlaka çözmeniz gereken bir detay. Burada öğrenmeniz gereken bir diğer konu da çöpleri ayrıştırma konusu. Ben hala bir türlü çözebilmiş değilim. Çünkü evde çok fazla vakit geçirmiyorum. Yani geçirdiğim vakitte de zaten çöplerle ilgilenmiyorum. Genellikle o işi Anna hallediyor. O yüzden hani şimdiye kadar bir öğrenme gereksinimi duymadım. Anna diyor ki şu poşeti şuna at, bu poşeti buna at. Ben de götürüyorum, onu ona atıyorum. Ama çöp ayrıştırmak gerçekten burada kritik bir konu. Son zamanlarda artık bu çöp ayrıştırma ünitelerine, yani bu çöpleri toplayıp götürüyorlar ayrıştırma ünitesine.
oradaki makinalara sensör galiba koymaya başlamışlar. Yanlış ayrıştırma olursa sensör onu tespit ediyor ve eğer üstünde isim soyisim yazan bir şeyse veya sizi tespit edebilecekleri bir durumsa evinize ceza gönderirler. Kimse durduk yere çöp için para ceza ödemek istemez. O yüzden bu konuya da önem gösterin. Geldiğinizde kağıt, plastik, biyo gibi şeylerin en azından nereye atıldığını bilin. Çünkü Türkiye'deki sistemden çok farklı. Türkiye'de biz her şeyi tek bir çöp kutusuna atıyoruz. Onu da gönder gitsin. Ama burada öyle değil. Burada ayrıştırmak gerekiyor. Buna dikkat edin. Şimdilik yapacağım uyarılar bu kadardı. Geriye dönüp bu sürece tekrardan başlama fırsatım olsaydı bugünkü aklımla ilk yapacağım şeyler neler olurdu bunları size söyledim. Bana göre en önemlisi bir Almanca. Bunu ilerletirdim. En azından dersleri daha ciddiye alırdım. İki ehliyet konusu. Dediğim gibi Almanya'daki en büyük pişmanlığım ehliyet konusu. Bununla ilgili mutlaka bir video gelecek. Lütfen şimdi takip etmeyi unutmayın. Sizin de eğer aklınıza takılan bir konu varsa ya şunu şöyle yapmalı mıyım veya bu konuda senin tecrübelerin nedir diye soracağınız soruları da yorumlarda belirtin. Eğer bu videoyu Almanya'da yaşarken izliyorsanız da sizin yaşadığınız zorluklar neydi? Bunu da yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bu şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye ihtiyacımız yok. Tecrübelerden ders çıkararak birbirimize destek olalım ki en azından başlangıçta yeni bir ülkeye taşınmanın zorluğunu olabilecek en az seviyede yaşayalım. Bunu istiyorum. Çünkü burada 3800 kişiyi aştık ve güzel bir topluluk olma yönünde ilerliyoruz. Birbirimize destek olmak buradaki en temel amacımız. Öyle düşünüyorum. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. O zaman haftaya ya da daha kısa sürede görüşmek üzere. Bye bye.